Herkese merhaba. Antik yazılar, dünyanın dört bir yanında, farklı dönemlerde ve kültürlerde kullanılmıştır. İnsanlık tarihindeki en büyülü ve gizemli ifadelerden birini oluşturan antik yazıların neden bu kadar gizemli olduğunu bu bölümde inceleyeceğiz. Antik yazılar, tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Mezopotamya'da çivi yazısı, Mısır'da hiyeroglifler, Çin'de orak çekiç yazısı gibi yazı sistemleri, her biri kendi benzersiz tarzına sahiptir. Bu çeşitlilik, antik yazıların gizemini artırır. İnsanlar, bu yazıları neden oluşturdu ve ne amaçla kullandı? Antik yazılar, sanki birer şifre gibidir. Anlamı çözmek ve anlamlandırmak için bir anahtar gerektirirler. Bu nedenle dilbilimciler, tarihçiler ve arkeologlar bu yazıların sırlarını çözmek için uzun süreler harcamışlardır. Pek çok insan, antik yazıların gizemi ve çözümüne duydukları ilgiyi bir tutkuya dönüştürmüştür. Bu yazılar, kayıp medeniyetlerin ve tarihin sırlarını içeriyor olabilirler. Antik yazıların çözülmesi, tarih, kültür, dilbilim ve arkeoloji alanlarında devrim niteliğinde sonuçlar doğurabilir. Bu belgeselin ilk bölümü, antik yazıların tarih boyunca nasıl kullanıldığını, neden gizemli olduklarını ve bu yazıları çözmek için çalışanların neden bu kadar tutkulu olduklarını anlama yolculuğuna başlıyor. Antik Mısır hiyerogliflerini, modern dünyada anlamamıza yardımcı olan en ünlü örnek, Rosetta taşıdır. Rosetta taşı, 1799 yılında Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'ün Mısır seferi sırasında Mısır'da bulundu. Bu önemli taş, Nil Nehri kıyısında, Rosetta şehri yakınlarında keşfedildi. Rosetta taşı, 3 farklı dilde yazılmıştı. Bu 3 dil, Antik Yunanca, Demotik Mısırca, Hiyeroglif Mısırcadır. Rosetta taşı üzerinde yazılmış metin, Mısır Firavunu 5. Ptolemaios, Epipanes'in, tanrılara teşekkür eden bir yazıtıydı. Bu metin, 3 farklı dilde yazılmıştı ve aynı metnin farklı dillerdeki versiyonlarını içeriyordu. Rosetta taşı, Antik Mısır hiyerogliflerinin çözülmesi için kritik bir anahtar rol oynadı. Çünkü aynı metin, 3 farklı dilde sunulmuştu ve Antik Yunanca metni okunabiliyordu. Bu durum, diğer 2 Mısırca yazıtın çözümü için bir anahtar görevi gördü. Antik Mısır hiyerogliflerinin çözülmesinde en çok tanınan isim, Jean-François Champollion'dur. Champollion, Rosetta taşını inceledi ve diğer dilbilimcilere göre daha başarılı bir şekilde hiyerogliflerin çözülmesine yaklaştı. 1822 yılında Mısır'ın yazı dilinin çözüldüğünü ilan etti. Champollion, Rosetta taşının yardımıyla Antik Mısır hiyeroglif yazısının anahtar karakterlerini ve sembollerini çözmeyi başardı. Bu çözüm, Antik Mısır'ın tarihi, kültürü ve yazılı mirası hakkında büyük bir bilgi kaynağını açığa çıkardı. Hiyeroglif çözülmesi, Antik Mısır'ın anlaşılmasına büyük katkıda bulundu ve Mısır tarihi, arkeolojisi ve kültürü üzerine yapılan araştırmaları hızlandırdı. Ayrıca, antik yazıların çözülmesi konusunda genel bir ilgiyi teşvik etti ve diğer antik yazı sistemlerinin çözümlemesine ışık tuttu. Rosetta taşı ve hiyeroglif çözülmesi, antik dünya yazı sistemlerinin çözülmesine yönelik önemli bir ilham kaynağı olmuş ve tarih biliminin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Maya yazıtları, Maya uygarlığına ait birçok antik metni ve yazıyı içeren eserlerdir. Bu yazıtlar, Mesoamerika'nın Maya kültürüne ait tarihi, dini ve kültürel bilgilerin güçlü kaynağıdır. Büyük Maya uygarlığı, Meksika ve Orta Amerika'da M.Ö. 2000 civarında ortaya çıktı ve M.Ö. 900 civarında çöktü. Büyük Maya uygarlığının geliştirdiği karmaşık bir yazı sistemine sahip olduğu biliniyordu. Ancak bu yazı sistemi uzun bir süre boyunca çözülemedi. İlk Maya yazılı metinler, İspanyol fatihlerin Yucatan Yarımadası'nda Maya şehirlerini fethettikleri dönemde keşfedildi. Ancak bu metinlerin çözülmesi için gerekli dilbilimsel ve epigrafik bilgi o dönemde yoktu. Mayalara ait yazı sistemi oldukça karmaşıktır ve sembollerle işaretlenmiştir. Bu semboller hem resmi belgelerde hem de taş yazıtlarda kullanılmıştır. Bu yazı sistemi, glifle denilen sembollerin kullanımını içerir.
Bu glifler, resimlerden ve sembollerden oluşur ve çeşitli sesleri, sözcükleri ve tarihleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca bu yazı sistemi, uzun süre boyunca çözülememiş bir gizem olarak kalmıştır. Ancak 20. yüzyılın ortalarına doğru bir dizi bilim insanı, Mayaların yazı sisteminin bazı temel özelliklerini çözmeye başlamıştır. Bu çözümleme süreci, metinlerin içeriğini anlamamıza ve Maya uygarlığı hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olmuştur. Büyük Maya yazıtları, Maya takvimlerini, tarihi olayları ve dini ritüelleri kaydetmek için kullanılmıştır. Bu yazıtlar, tarihi olayların kronolojik sıralamasını ve Maya uygarlığının dini inançlarını ayrıntılı bir şekilde aktarır. Bu sayede Maya uygarlığının günlük yaşamı ve törenleri hakkında bilgi edinmek mümkün olmuştur. Birçok Maya yazıtı, tapınak duvarları, taş siteller ve diğer anıtlar üzerine işlenmiştir. Bu taş yazıtları, Maya şehirlerinin tarihi ve dini önemini vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. Özellikle Palenque, Tikal, Copan ve Calakmul gibi büyük Maya şehirlerinde bulunan yazıtlar, bu şehirlerin tarihini ve yöneticilerini belgelemek için kullanılmıştır. Ayrıca, kraliyet ailelerinin soy kökenini ve kralın yasal haklarını vurgulamak için kullanılmıştır. Yeni kralın tahta çıkışını, zaferlerini ve dini ritüellerini kaydetmek için de bu yazıtlar kullanılmıştır. Epigrafi, antik yazıtları inceleyen ve çözen bir alandır. Bu alandaki araştırmacılar, Maya yazı sistemini çözmek için sembollerin anlamlarını ve gramer yapısını belirlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüler. Lidar teknolojisi, Mayaların izlerini, ormanın altındaki gizli yazılar ve yapılar arasında bulmada önemli bir rol oynadı. Lidar teknolojisi, yerin altındaki kalıntıları haritalandırmak için lazer teknolojisi kullanır. Bu özellik, Maya yerleşimlerinin ve yazılı metinlerin ormanın altında gizlendiği yerleri tespit etmekte büyük yardımcı oldu. Bazı antik Maya şehirlerinin altında antik kütüphanelere ve yazılı koleksiyonlara dair kanıtlar bulundu. Bu antik kitaplar, Maya metinlerinin çevirisine ve anlamının daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı. Dilbilimciler, antik yazıların çözülmesi için dilsel teknikleri kullanır. Bu yazıların hangi dilde yazıldığını belirleme, sembollerin anlamlarını tespit etme ve gramer kurallarını çıkarma işlemini içerir. Bu teknikler, bilinmeyen dilleri ve yazı sistemlerini çözmek için temel araçlardır. Arkeologlar, antik yerleşimlerin yüzeyindeki izlerin araştırılmasıyla başlarlar. Bu durum, toprak altında gömülü olan potansiyel antik kalıntıların belirlenmesine yardımcı olur. Yüzeydeki izler, toprak altında hangi bölgelerin kazılması gerektiğine dair önemli bilgiler sağlar. Arkeologlar, antik yerleşimlerde kazılar yaparak toprak altında bulunan kalıntıları ve eserleri açığa çıkarırlar. Bu kazılar, binalar, tapınaklar, mezarlar, antik yazıtlar ve diğer arkeolojik bulguları ortaya çıkarmak için kullanılır. Aç yıllık halkaları çözümlemesi yöntemi, antik ahşap yapıların veya nesnelerin yaşlarını belirlemek için kullanılır. Antik yerleşimlerin altındaki yapıları belirlemek için fiziksel yöntemler kullanılır. Manyetometri, yeraltı radarı ve elektromanyetik yöntemleri içerir. Bu teknikler, toprak altındaki yapıların yerini, büyüklüğünü ve şeklini belirlemeye yardımcı olur. Arkeologlar, antik seramiklerin ve çanak çömleklerin incelenmesiyle dönemin ticaret yollarını, kültürel değişimlerini ve yerleşimlerin tarihini belirleyebilirler. Antik kalıntıların yaşını belirlemek için radyokarbon tarihleme yöntemi kullanılır. Organik materyalin yaşını belirleme konusunda önemli bir tekniktir. Antik belgeler, arşivler ve kütüphanelerde incelenir. Bu yazılı kaynaklar, antik yerleşimlerin tarihi, hukuku, ekonomisi ve kültürel yapısı hakkında değerli bilgiler içerebilir. Çivi yazısı tabletler, antik metinler ve yazılı tarih belgeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Sümer çivi yazısı, tarih boyunca kullanılmış olan en eski yazı sistemlerinden biridir. Sümerler, Mezopotamya'da yaşayan bir antik halktı ve bu yazı sistemini M.Ö. 4000'de geliştirmişlerdir. Sümer çivi yazısı, kil tabletler üzerine işlenirdi ve birçok farklı amacı için kullanılırdı.
Bu yazı sistemi, Mezopotamya'daki çeşitli uygarlıklar tarafından benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Bu nedenle Sümer çivi yazısı, Orta Doğu'da yazılı tarihin temelini atmıştır. Sümer çivi yazısı, genellikle kil tabletler üzerine yazılırdı. Bu tabletler, ticaret anlaşmaları, yasalar, dini metinler, hükümet belgeleri ve günlük yaşamla ilgili bilgileri içerir. Kil tabletlerin dayanıklı olması, yazıların binlerce yıl boyunca korunmasını sağlamıştır. Sümer çivi yazısı, konik şekilli sembollerin ve işaretlerin kullanılmasıyla karakterize edilir. Bu semboller, kil yüzeyine sivri bir aletle kazınır veya basılır. İşaretlerin anlamları, dönemin metinlerine bağlı olarak değişebilir. Sümer çivi yazısı, her sembolün birden fazla anlam katmanına sahip olabileceği bir yazı sistemidir. Bu durum, bir sembolün hem bir kelimeyi hem de bir sesi temsil edebileceği anlamına gelir. Bu yazı tipi, zamanla evrim geçirmiştir. İlk başlarda daha resimsel bir karaktere sahipken, daha sonraları soyut sembollere dönüşmüştür. Bu evrim, yazı sistemini daha esnek ve verimli hale getirmiştir. Sümer çivi yazısı, mülkiyet belgeleri ve hukuki metinler için de kullanılmıştır. Bu olay, tapu kayıtları, anlaşmalar ve hukuki anlaşmaların yazılmasını kolaylaştırmıştır. Sümer çivi yazısı, yazılı tarihin oluşmasında önemli bir rol oynamış ve birçok medeniyetin yazı sistemlerini etkilemiştir. Bu yazı sistemi, Antik Mezopotamya'nın tarihini ve kültürünü anlama konusunda büyük bir kaynaktır ve arkeologlar ile tarihçiler tarafından sıkça kullanılır. Milattan önce 1754 ile 1760 civarında, Babil Kralı Hammurabi tarafından yazılan Hammurabi Kanunları, Sümer çivi yazısı kullanılarak yazılmıştır. Bu kanunlar, dönemin hukuk kurallarını düzenleyen ve cezaya dayalı bir hukuk sistemi oluşturan önemli bir belgedir. O dönemde, Babil şehrindeki halka açık bir yerde sergilendi. Hammurabi Kanunları, 1901 yılında Alman arkeolog Gustav Jekuer tarafından İran'ın Susa bölgesinde keşfedildi. Bu keşif, Hammurabi Kanunlarının önemli bir kısmını içeren bir dikey taş silindiri şeklindeki yazıttan oluşuyordu. Daha sonra, diğer parçalar da keşfedilerek bu kanunların tam metni elde edildi. Sümerlerin önemli bir şehri olan Ur şehrinde yine çok sayıda Sümer çivi yazısı tableti keşfedildi. Bu tabletler, çeşitli konularda yazılmış metinleri içerir, bu da tarihçilere Mezopotamya'nın tarihini ve kültürünü anlamada büyük bir kaynak sağlar. Sümer çivi yazısı kullanılarak yazılan Gılgamış Destanı, dünyanın en eski edebi eserlerinden biridir. Bu destan, Sümer kralı Gılgamış'ın maceralarını anlatır ve insanlık tarihine ilişkin önemli mitleri içerir. Sümer çivi yazısını kullanan Ebla şehri, M.Ö. 3000'in sonlarında önemli bir ticaret merkeziydi. Ebla tabletleri, ticaret anlaşmaları, mektuplar ve diğer yazılar içerir ve Ebla'nın dönemine dair önemli bilgiler sunar. Akkad çivi yazısı, Akkad İmparatorluğu tarafından geliştirilen ve kullanılan bir yazı sistemidir. Akkad İmparatorluğu, Mezopotamya'da Sümerlerin yerini aldı ve M.Ö. 24. yüzyılda kuruldu. Bu imparatorluk, büyük bir güç haline geldi ve birçok farklı etnik ve dilsel grup tarafından yönetiliyordu. Akkad çivi yazısı, bu farklı gruplar arasında iletişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Sümer çivi yazısına benzer karakteristiklere sahiptir, fakat bazı farklılıkları vardır. Örneğin, Sümer çivi yazısında semboller genellikle soyutken, Akkad çivi yazısında semboller daha çok çivi izlerini andırır. Ayrıca Akkad çivi yazısı, belirli karakterleri temsil eden bazı ideogramları içerir. Eski Akkad Krallığı dönemine ait birçok tablet, Antik Mezopotamya şehirlerinde keşfedilmiştir. Gudea, eski Lagash şehrinin hükümet yetkilisiydi ve M.Ö. 21. yüzyılda yaşadı. Gudea dönemine ait, Akkad çivi yazısı kullanılarak yazılmış, bazı heykeltıraşların vasiyetlerini içeren yazıtların kalıntıları keşfedilmiştir. Bu yazı sistemi, arkeologlar tarafından Antik Mezopotamya'da keşfedilen kil tabletler ve diğer taşınabilir yazılı belgeler üzerinde çalışılarak çözülmüş ve çevrilmiştir.
Çevirmek için bilim adamları, Akkad çivi yazısının karakterlerini ve dil bilgisini anlamak için filolojik yöntemler kullanmışlardır. Hitit hiyeroglifleri ise, Antik Hitit İmparatorluğu tarafından kullanılan bir yazı sistemidir. Bu yazı sistemi, Hititlerin resmi belgeleri, anıtları ve yazılı metinleri için kullanılmıştır. Hitit hiyeroglifleri, M.Ö. 17. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkan Hitit İmparatorluğu tarafından geliştirildi. Hititler, Mezopotamya ve Mısır'daki diğer büyük uygarlıklardan etkilenmişlerdi. Ancak, kendi özgün yazı sistemlerini geliştirmişlerdir. Resimlere dayalı bir yazı sistemidir. Semboller, nesneleri veya soyut fikirleri temsil eden çizimlerdir. Hitit hiyeroglifleri aynı zamanda ideogramlar, sesten bağımsız anlamları olan semboller içerir. Bu yazı sistemi, tabletler üzerine yazılmıştır. Hitit hiyeroglifleri, Hitit İmparatorluğu'nun resmi belgeleri, anıtları ve yazılı metinleri için kullanılmıştır. Bu metinler genellikle kraliyet anıtları, dini metinler, tapu kayıtları ve antlaşmalar gibi belgeleri içerir. Hitit hiyeroglifleri, uzun bir süre boyunca çözülemedi. Ancak, 20. yüzyılın ortalarına doğru, çevirmenler ve epigrafistler, bu yazı sisteminin anlamını açığa çıkarmak için çalışmalar yaptılar. Hitit hiyerogliflerinin anlamının çözülmesi, Hitit İmparatorluğu'nun tarihini ve kültürünü daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Hitit çivi yazısıyla yazılmış birçok belge ve yazıt, günümüze ulaşmıştır. Gelin bazı örnekleri inceleyelim. Hattuşaş, Antik Hitit İmparatorluğu'nun başkentiydi ve burada Hitit çivi yazısıyla yazılmış birçok kil tablet keşfedilmiştir. Bu tabletler, Hitit krallarının yönetim belgeleri, antlaşmalar, mektuplar ve dini metinler gibi çeşitli konuları içerir. Boğazköy'de bulunan Hitit çivi yazısı tabletler ise, Hitit İmparatorluğu'nun ana yazılı belgelerini içerir. Bu yazıtlar, Hitit kralı 1. Hattuşili'nin anıtı hakkındaki bilgilere ve diğer tarihsel bilgilere sahiptir. Alacahöyük ise, Hitit çivi yazısıyla yazılmış bir dizi tabletin keşfedildiği bir arkeolojik kazı alanıdır. Bu tabletler, Hitit İmparatorluğu'nun tarihsel ve kültürel zenginliğini yansıtan metinleri içerir. Türkiye'nin Çorum ilinde yer alır ve antik dönemde önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. 1907 ile 1908 yıllarında Alman asistan arkeologlar Hugo Winkler ve Theodor Macready tarafından bu alanda gerçekleştirilen kazılarda keşfedilmiştir. Bu kazılar, Boğazköy yazıtları gibi diğer Hitit çivi yazısı tabletlerinin keşfiyle aynı döneme denk gelir. Hitit yazıtlarının çözülmesi ve çevrilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu tabletler, Hitit çivi yazısı kullanılarak yazılmış ve genellikle kil tabletler üzerine işlenmiştir. İçerdikleri metinler arasında dini ritüeller, tapınak inşası, idari belgeler ve kişisel mektuplar gibi çeşitli konular bulunur. Alacahöyük tabletleri, Hitit İmparatorluğu'nun idari ve kültürel işleyişine, dini uygulamalarına ve halkın günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunar. Yazılışlı'da keşfedilen Hitit çivi yazısıyla yazılmış anıt yazıtları ise, İmparatorluk döneminde inşa edilen tapınaklar ve anıtların kayıtlarını içerir. Bu yazıtlar, antik dini uygulamalar ve tapınak faaliyetleri hakkında bilgi sunar. Aynı şekilde, Sapinuva'da, Hitit çivi yazısıyla yazılmış bir dizi tablet keşfedilmiştir. Sapinuva, Türkiye'nin Çorum ilinde bulunan antik bir yerleşim yeri ve arkeolojik kazı alanıdır. Bu tabletler, Sapinuva'nın antik dönemdeki yazılı belgelerini ve Hitit İmparatorluğu'nun tarihini, idari yapısını, kültürünü ve toplumsal düzenini aydınlatan önemli kaynaklardır. Bu tabletler, Hitit çivi yazısıyla yazılmış ve genellikle kil tabletler üzerine işlenmiştir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için Bilim Peşinde YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.